İtalya, hayallerin ve tarihi zenginliklerin ülkesi. Akdeniz'in kalbinde yüksek topuklu bir çizme şeklinde uzanan bu büyüleyici ülke dünyaya ayakkabıları ve modasıyla nam salmış. Haritayı açıp Avrupa'ya yaklaştığınızda gözlerinize alamayacağınız bu silüet sizi adeta keşfe davet ediyor. Roma'nın büyülü sokaklarından Venedik'in romantik kanallarına, Napoli'nin enfes pizzalarından Toskana'nın huzur dolu bağlarına kadar İtalya keşfedilecek sayısız güzelliklerle dolu. Misafirperver İtalyanlar ve her köşede karşınıza çıkacak sanat eserleriyle zamanda bir yolculuğa çıkacaksınız. Hadi bu büyüleyici ülkenin bilinmeyen yönlerini, kültürel zenginliklerini ve lezzetli mutfağını birlikte keşfedelim. İtalya yüksek topuklu bir çizme şeklinde. Dünya haritasını açıp Avrupa'ya yaklaştırırsanız Akdeniz'e doğru uzanan çizme şeklindeki bir ülke göreceksiniz. İşte bu İtalya. İtalyan ayakkabılarının dünyanın en iyilerinden biri olması tesadüf mü? Hatta bir de şöyle bir söz var. Uzun bacaklı İtalya zavallı Sicilya'yı Akdeniz'in ortasına tekmeledi. İtalya büyük ölçüde Akdeniz'de yer alan bir yarımada olduğu için 7600 kilometreden fazla kıyı şeridine sahip ve harika plajları da var. İtalya'nın nüfusu 60 milyonun biraz üzerinde. Bu İtalya'yı dünya nüfus sıralamasında 23. sıraya yerleştiriyor. Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'tan sonra İtalya Avrupa'nın en kalabalık 4. ülkesi. İtalya'nın Sardunya adası dünyada mavi bölge olarak adlandırılan 5 bölgeden biri. Mavi bölge olağandan daha fazla sayıda insanın ortalamadan daha uzun yaşadığı yerler. Diğer mavi bölgeler arasında Japonya'dan Okinawa, Costa Rica'dan Nicoya, Yunanistan'dan Ikaria ve Kaliforniya'daki 7. gün Adventistleri bulunmakta. İtalya'nın başkenti Roma dünyanın en eski şehirlerinden biri. M.Ö. 753 yılında kurulmuş. İtalya ismi büyük olasılıkla buzağı ülkesi anlamına geliyor. Aslen Vitalia olarak yazılmış ve Latin Vitulus kelimesinden türetilmiş. Bu da 1 yaşında buzağı anlamına geliyor. Yılda yaklaşık 60 milyon turist ile İtalya dünyanın en çok ziyaret edilen 5. ülkesi. Dünyanın en küçük ülkesi İtalya'nın içinde yer alıyor. Yani Roma'da. Vatikan şehri 44 hektar alana ve yaklaşık 825 kişilik bir nüfusa sahip. Vatikan, İtalya içinde bulunan tek küçük ülke değil. Ayrıca San Marino'da var. İtalya'nın kuzeyinde dağlarda yer alıyor ve 61 kilometre kare alana sahip. İtalyan bayrağı yeşil, beyaz ve kırmızı. Umut, inanç ve hayırseverliği simgeliyor. İtalya ağırlıklı olarak Hristiyan bir ülke ve nüfusun yaklaşık %90'ı Roma Katoliği. İtalya'nın nüfusu dünyanın en yaşlılarından biri. İtalyanların neredeyse %20'si 65 yaşın üzerinde. Euro'yu kabul etmeden önce İtalya'nın para birimi liraydı. İtalyan ekonomisi dünyanın 8. büyük ekonomisi. İtalyan hükümetinin başı başbakan. Ayrıca büyük ölçüde sembolik bir figür olan bir cumhurbaşkanı da var. İtalya 20 bölgeye ayrılmış. Bunların 5'i daha fazla güç ve bağımsızlığa sahip özerk bölgeler. Bunların isimlerinin bazıları Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Venezia, Lazio, Marche, Molise gibi yerler. İtalyan Milli Marşı 2. Canto degli Italiani yani İtalyanların şarkısı olarak adlandırılıyor ve 1847'de yazılmış ve bestelenmiş. Ancak Aralık 2017'ye kadar resmi olarak İtalya'nın milli marşı olarak kabul edilmemiş. İtalya'nın uzun ve olaylı bir tarihi var. Sadece Avrupa'yı değil, tüm dünyayı etkileyen olaylarla dolu. İtalya hakkında bazı tarihsel bilgileri değineceğimiz bölümdeyiz. Hızlıca devam edelim. Antik çağlarda İtalya Romalıların vatanıydı ve Roma İmparatorluğu'nun kalbiydi. İmparatorluğun zirvesinde yaklaşık 5 milyon metrekarelik bir alanı kaplıyordu. Bu gezegendeki tüm kara yüzeyinin %1'i. Roma İmparatorluğu M.Ö. 27 yılında kuruldu ve M.Ö. 476 yılında sona erdi. İtalya'nın büyük bir bölümü Antik Yunanistan'dı. Örneğin Sicilya'daki Sirakuza şehri bir zamanlar Antik Yunanistan'ın en büyük şehriydi ve Sicilya'da hala Yunan kültürünün izleri bulunuyor. İtalya'da ilk toplumlar M.Ö. 1200 civarında ortaya çıkmış. Ancak günümüz İtalya'sı sadece 17 Mart 1861'de egemen bir devlet haline gelmiş ve birleşmiş. 20 yıl boyunca 1925'ten 1945'e kadar İtalya Benito Mussolini'nin diktatörlüğü altındaydı. Dünyanın ilk bankası 1149 yılında İtalya'da kuruldu. Gerçek anlamda ilk banka Orta Çağ'da denizci cumhuriyetlerinin hızlı genişlemesi sayesinde İtalya'da oluşturuldu. Bunlardan biri 1149 yılında Cenova'da kurulan Banco San Giorgio'dur. Banka kavramı o kadar başarılı oldu ki büyük servetler yarattı. Floransa, Pisa ve Venedik gibi bölgelerde bankacı aileler son derece zengin ve güçlü hale geldi. İşletmeleri İngiltere, Fransa ve İspanya'ya kadar uzandı ve Avrupa hükümdarlarına para borç vermeye başladılar. Çoğu zaman hükümdarlar borç aldıkları parayı geri ödemek yerine feodlar, baronluk ve diğer soyluluk ünvanlarını verdiler.
Bu şekilde Medici ailesinden bir üye papa seçilebildi ve Lorenzo the Magnificent Floransa'nın hükümetini elde etti. İtalya Avrupa Birliği'ni kuran 6 ülkeden biri. Diğer 5 kurucu ülke Belçika, Fransa, Almanya, Lüksemburg ve Hollanda. İtalya 1946 yılına kadar bir krallıktı. İtalya'nın son kralı 2. Umberto idi. Sadece 34 gün hüküm sürdü. 9 Mayıs 1946'dan 12 Haziran 1946'ya kadar, yani İtalya Cumhuriyet olana kadar. Pompei antik kenti milattan sonra 79 yılında Vezuv yanardağı tarafından yok edilmiş. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana İtalya 60 hükümet görmüş. İtalya 1956, 1960 ve 2006 yıllarında 3 kez olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmış. İtalyan kültürü dünyanın en etkili kültürlerinden biri olarak adlandırılabilir. Dünyaya en büyük sanatçıları, heykeltıraşları ve mimarları vermiştir ve büyük ölçüde Batı kültürünü şekillendirmiştir. İşte İtalya ve onun etkileyici kültürü hakkında bazı bilgiler verelim. Birçok kişi İtalya'yı dünyanın sanat başkenti olarak kabul ediyor ve İtalya'nın her metrekarede diğer herhangi bir yerden daha fazla başyapıt olduğuna inanıyor. İtalyan müzeleri ve galerileri inanılmaz ve İtalya'yı ziyaret ederseniz mutlaka görmelisiniz. Avrupa'nın en eski üniversitesi İtalya'da. Bologna Üniversitesi 1088 yılında kurulmuş ve hala dünyanın en iyi üniversiteler arasında yer almakta. İtalyan şehirleri tarihsel olarak kendi kendine yetmiş ve savunmasız kalmış. Sonuç olarak kültür, dil ve gelenekler bölgeden bölgeye büyük ölçüde farklılıklar göstermeye başlamış. Pinokyo'nun hikayesi İtalyan yazar Carlo Collodi tarafından yazılmış ve 1881'de bir gazetede yayınlanmış. Pinokyo'nun maceraları, animasyonlu bir kukla olan Pinokyo ve onun yoksul oduncu babası Geppetto'nun yaramaz maceralarını anlatan bir çocuk romanı. Sistine Şapeli'ni ziyaret edenler zaman zaman Sistine Şapeli sendromu yaşıyorlar. Michelangelo'nun tavan fresklerine bakmak için başlarını geriye attıklarında uzun süre böyle durmak bayılmaya yol açabilir. Dünyaca ünlü bazı sanatçılar İtalya'dan gelmektedir. Rafael, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Caravaggio, Titian, Botticelli ve Bellini. İtalya sadece sanatçılarıyla değil, aynı zamanda kaşifleriyle de ünlü. Bunlar arasında Christoph Kolomb, Amerigo Vespucci ve Marco Polo bulunmakta. 1492 ve 1502 yıllar arasında Christoph Kolomb, Atlantik Okyanusu'nu 4 kez geçerek Asya'ya doğrudan bir su yolu bulmayı amaçladı. Bunun yerine Amerika'yı keşfetti. Vespucci, Kuzey ve Güney Amerika'yı Avrupalılar, Asyalılar ve Afrikalılar için daha önce bilinmeyen ayrı kıtalar olarak tanıyan ilk kişiydi. Vespucci, günümüz Rio de Janeiro ve Rio de Plata'yı keşfetti. Yeni bir kıta keşfettiğine inanarak Güney Amerika'yı yeni dünya olarak adlandırdı. 1507'de Amerika onun adını aldı. Marco Polo babasıyla birlikte 1271'de Orta Asya ve Çin'e seyahat eden ünlü bir Venedikli tüccardı. Polo maceralarından döndüğünde Avrupalılara Asya'yı tanıtmasına ve büyük ölçüde bilinmeyen kıtayı gizemden arındırmasına yardımcı olan hikayelerini anlattı. Bu etkili kitap olan Marco Polo'nun seyahatlerinde Polo, Asya'nın coğrafyasını, halkının geleneklerini anlatıyor ve kömür, para ve pusulanın keşiflerini geliştirmek için Çin'in yaratıcılığını vurguluyor. İtalya aynı zamanda Monica Bellucci, Roberto Benigni, Isabella Rossellini ve Sofia Loren gibi ünlü film yıldızlarının da kaynağı. Futbol İtalya'da son derece popüler ve birçok yerel kulüp ve milyonlarca tutkulu hayranı var. Bale 15. yüzyılda İtalya'da ortaya çıkmış ve Catherine de Medici tarafından Fransa'ya tanıtılmış. Ars longa vitae brevis İtalya'da yaygın bir deyim ve sanat uzun, yaşam kısa anlamına geliyor. Bu ifade sanatın uzun süreli etkisini hayatın kısalığına vurgu yapıyor. İtalya 3847 müze, galeri veya koleksiyona, 240 arkeolojik alan veya parka ve 501 anıt veya anıtsal bileşiğe ev sahipliği yapmakta. İtalyanlar köklerine değer veriyor ve birçok geleneği sürdürüyorlar. Bu bölümde bazı eğlenceli İtalyan geleneklerini ve adetlerini öğrenebilirsiniz. Akşam yemeğinden sonra birçok İtalyan fare una passeggiata, yani akşam yemeğinden sonra bir yürüyüş yapıyor. Bunu genellikle sindirime yardımcı olmak için yaparsınız. Ancak aynı zamanda sosyal bir etkinliktir ve arkadaşlarınız ve komşularınızla buluşmak, dışarı çıkıp görünmek için bir zaman olabilir. İtalya dünyadaki en batıl inançlı ülkelerden biri.
Birçok İtalyan birçok günlük batıl inanca sahip. Örneğin bir somun ekmeği yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirmek Hz. İsa'yı hakaret etmemek için geleneksel. Doğum gününüzü gerçek tarihten önce kutlamak uğursuzluk. Kadeh kaldırırken kadehin altını bir masaya vurmak gerekiyor ve suyla veya plastik bardaktan içerken kadeh kaldırmak uğursuzluk. Ayrıca birçok yerel ve bölgesel batıl inançlar da var. Örneğin Napoli'de kırmızı biberden yapılan bir tılsım olan cornicello'nun, yani İtalyanca küçük boynuz veya boynuzcuk denilen şans getirdiği ve nazardan koruduğu söyleniyor. Cornicello'yu özel kılan şey kendiniz için satın alamamanız, hediye olarak verilmesi gerekiyor. Başka bir yaygın İtalyan batıl inancı masaya yanlışlıkla tuz veya yağ dökmenin mali yıkıma yol açabileceği. Bu fikir her ikisi de pahalı emtialar olan yağ ve tuzun eski zamanlarda olduğu gibi günümüzde de değerli olduğu düşüncesinden kaynaklanıyor. Romalı askerler ücretlerini tuzla alırlardı. Bu da maaş, yani İtalyanca sale kelimesinin kökeni. Bu değerli malzemeleri dökerek neden olabileceğiniz potansiyel zararı geri almak için tuz tanelerini hemen toplamalı ve sol elinizde 3 kez omzunuzun üzerinden atmalısınız. Neden 3? Bu kutsal üçlünün sayısı ve sol el kötü şeylerle ilişkilendiriliyor. Bu durumda kötülük diğer kötülüğü savuşturuyor. Tuz taneleri yere düştüğünde kötü şansı bir başkası alacak. Yağ dökerseniz bir tutam tuz serpmek yeterli. Aile ve özellikle anne İtalyan toplumunun merkezi. Gençler genellikle 30'larına kadar evde yaşıyorlar. İtalyanlar büyük ailelere sahip olmalarıyla tanınıyor. Ancak aynı zamanda Avrupa'nın en düşük doğum oranına sahip ülkelerinden biri. İtalya'da yılın en büyük tatili Noel ve Noel sezonu 8 Aralık gibi erken bir tarihte başlayıp 6 Ocağı kadar sürüyor. Kediler İtalya'da seviliyor ve korunuyor. Sadece Roma'da yaklaşık 300 bin kedi yaşıyor. Sahipli veya sokak kedisi öldüren bir kişi 10 bin euro para cezası ve 3 yıla kadar hapis cezası alabiliyor. Roma Şehir Meclisi antik şehirle olan bağı nedeniyle onları koruyor ve kedilerin şehri biyo mirasının bir parçası olduğunu belirterek onları koruyor. Brutus'un Julius Caesar'ı öldürdüğü Largo di Torre Argentina'da 250 kedilik bir sığınak kurulmuş. 13 numara İtalya'da çok şanslı kabul edilirken 17 numara uğursuz ve birçok yüksek binada 17. kat yok. Kilise basamaklarında veya kilise avlusunda yemek yemek veya içmek yasak. Yaşlılara saygı İtalyan kültüründe esas. Bir yaşlı odaya girdiğinde ayağa kalkmak geleneksel. İtalya'da ilk izlenimler önemli. Bu yüzden kibar olun. Akşam yemeğinden önce İtalyanlar bir aperitivo için dışarı çıkarlar. İtalyan aperitivosu Happy Hour konseptine benzer ancak içecekler indirimli değildir. Ancak yiyecekler dahildir. Kuzey İtalya'da Milano'dan çıkan bu gelenek İtalyanların iç çıkışı bir kokteyl veya şarap barına gidip arkadaşlarıyla buluşup rahat bir içki ve hafif atıştırmalıklarıyla günün yorgunluğunu atmak için kullanılır. Yaygın içecekler şarap, Aperol Spritz veya Campari Spritz'tir. Çoğu İtalyan öğle yemeğini saat 13 veya 14 civarında yer ve akşam yemeğini saat 21 civarında yer. Bu yüzden bir aperitivo yapmak akşam yemeğine kadar onları idare etmek için harika bir yol. İtalyanca İngilizcenin uzak bir akrabası ve genellikle İngilizce konuşanlar için öğrenilmesi en kolay dillerden biri olarak kabul edilir. Şimdi İtalyanca hakkında biraz daha fazla detaylara inelim. İtalyanca, İtalya, San Marino, İsviçre ve Vatikan şehrinin resmi dili. Ayrıca Hırvatistan ve Slovenya'nın bazı bölgelerinde resmi dil. 2020 itibariyle Avrupa'da 67 milyon kişi İtalyancayı ana dili olarak konuşmakta. Ayrıca 13.4 milyon kişi İtalyancayı ikinci dil olarak konuşmakta. İtalyanca, Amerika ve Avustralya'daki büyük göçmen toplulukları tarafından da konuşulmakta. İtalyanca dışında İtalya'da 12 azınlık dili tanınmakta. Bunların arasında Arnavutça, Katalanca, Fransızca, Almanca, Yunanca, Slovence ve Sardunyaca bulunmakta. İtalya'nın kuzeyindeki Dolomit dağlarında, Güney Tirol, Trentino ve Belluna illerinde İsviçre, Romanş ve Friulia'na benzeyen bir Roman dili konuşan Ladin halkı bulunur. İtalyanca kökleri vulgar Latince olan bir Roman dili. Fransızca ve İspanyolca ile yakından ilişkili. Kelime dağarcığı benzerlikleri yaklaşık %80. Bu diller karşılıklı olarak anlaşılabilir olmasa da birini zaten biliyorsanız diğerlerini öğrenmek oldukça kolay. Tüm Roman dilleri arasında İtalyanca, Latince'ye en yakın olanı. İtalyanca müziğin dili. Allegro, adagio, piano, forte bunların hepsi İtalyanca kelimeler. Bugün kullanılan müzik notasyonu İtalyan Guido de Arezzo tarafından oluşturulmuş. İtalyanca alfabede sadece 21 harf var. J, K, W, X ve Y harfleri İtalyanca'da kullanılmaz. İtalyanca'da sen demenin iki farklı yolu var. Resmi yol ve gayri resmi yol.
Dostlarla, gençlerle, çocuklarla ve aile üyeleriyle konuşurken gayri resmi zamir olan tu kullanılıyor. Ancak iyi tanımadığınız biriyle üst düzey bir yetkili, dükkan sahibi, garson, öğretmen, profesör veya doktor ya da polis memuru gibi önemli sosyal statüye sahip biriyle konuşurken onu resmi olarak hitap etmelisiniz. Yani lei kullanmalısınız. Birçok kişi İtalyancanın dünyanın en güzel dillerinden biri olduğuna inanır. Neden mi? University College London'dan Dr. Patti Adank, İtalyancanın kulağa çekici gelmesinin sebebini sözde melodisi olduğunu söylüyor. İtalyanca bir dizi ardışık ünsüz harfi olan kelimelerin az olduğu ve sesli harflerle biten birçok kelimeden oluşuyor. Bu da açık bir ses yaratıyor ve şarkı söylemek için mükemmel yapıyor. Aslında Kutsal Roma İmparatoru 5. Charles'ın Tanrı'ya İspanyolca, kadınlara İtalyanca, erkeklere Fransızca ve atıma Almanca konuşuyorum dediği söylenir. İtalya'da özellikle telaffuzda büyük ölçüde farklılık gösterebilecek birçok bölgesel lehçe var. Örneğin Napoli'de Napolitano lehçesi konuşuluyor ve Roma'da Romalılar Romanesco konuşuyor. İtalya'da bulunan lehçelerin çeşitliliği ve sayısı birçok ortaçağ şehrinin iyi korunmuş olması ve bu nedenle dışarıdan fethedilmeden veya işgal edilmeden kalması nedeniyle büyük ölçüde farklılık göstermiş. Karantina kelimesi Venedik'teki bubonik veba günlerine kadar uzanıyor ve bu kelimenin kökeni buradan geliyor. Quaranta İtalyanca'da 40 anlamına geliyor. Venedik'e gelen gemiler hastalığın yayılmasını önlemek için tam 40 gün boyunca denizde demirlemek zorundaydılar. İtalyanların sıkça kullandığı yiyeceklerle ilgili de pek çok hakaret de var. Bunlar arasında sei con il prezzemolo yani maydanoz gibisin veya her yerde karşıma çıkıyorsun ve non fare il salame salami gibi davranma yani aptal olma bulunmakta. Kilometre taşı terimi eski Romalılardan geliyor. Roma'daki İmparatorluk Forumu inşa edildikten sonra Romalılar buraya bir taş yerleştirdiler ve ardından Roma'dan çıkan yollara ek işaretler koydular. Bu işaretlerin her biri 1000 adım mesafesindeydi. Bir adım yaklaşık 1,5 metreydi. 1000 adım yaklaşık 1500 metreydi. Bir uzunluk birimi 1000 adım olduğundan Romalılar bu mesafeyi mila olarak adlandırdılar ve bu Latince 1000 anlamına geliyor. Bu ölçüyü İngilizler de mil olarak aldı ve bu yüzden modern 1 mil Latince 1000 kelimesi anlamına geliyor. İtalya hem doğal hem de mimari güzelliklerin ülkesi. Bu bölümde bu konu hakkında az bilinen gerçeklerden bahsedeceğiz. İtalya'nın başkenti Roma yüzlerce çeşmeye ev sahipliği yapmakta. Şehirde büyük olarak kabul edilebilecek 50 çeşme bulunmakta. Bunlar arasında en eski ve en ünlüsü Trevi Çeşmesi. Ayrıca tam sayısı belirlenemeyen birçok daha küçük çeşme de var. Trevi Çeşmesi İtalya'nın en büyük ve en ünlü barok çeşmesi. Turistler Trevi Çeşmesi'ne her gün yaklaşık 3000 euro atmakta. Bu da yılda yaklaşık 1 milyon euro ediyor. Efsaneye göre çeşmeye bir madeni para atmak Roma'ya geri döneceğinizi garanti ediyor ve anlaşılan birçok insan geri dönmek istiyor. İtalya en fazla UNESCO Dünya Mirası alanına sahip. Bu listede tam 55 yer var. Dünyada bu sayıya sahip tek başka ülke Çin. Lagün şehri Venedik'te araba yok. Kuzey İtalya'da yer alan Venedik 120 adı üzerine inşa edilmiş ve kanalları sokakları. Araba veya yol olmadığı için tek ulaşım yolu su taşımacılığı. Floransa Rönesans'ın doğum yeri. Roma'daki Kolezyum İtalya'nın en tanınmış dönüm noktalarından biri. Bu dev arena 50.000'den fazla seyirciyi ağırlayabiliyor. İtalya'daki en muhteşem binalardan biri tamamlanması neredeyse 600 yıl süren Milano Katedrali. İtalyanca'da Duomo di Milano olarak adlandırılıyor ve dünyanın en büyük kilise binalarından biri. Dünyanın en büyük ve muhtemelen en ünlü katedrali Vatikan şehrindeki Aziz Petrus Bazilikası. Katedral meydanını çevreleyen 284 sütun var ve yalnızca kubbe 42 metre yüksekliğinde. Roma'daki Kolezyum dünyanın en büyük amfiteyatrosu. 189 metre uzunluğunda, 156 metre genişliğinde ve 50 metre yüksekliğinde. Bu antik spor arenası Flavian Hanedanı döneminde inşa edildiği için Flavian Amfiteyatrosu olarak da biliniyor. Kolezyum adı amfiteyatronun yanında bulunan Nero'nun Kolossusu adlı heykelden gelmiş. Ziyaretçilerin çoğunun bilmediği Nero'nun gizli sarayı Domus Aurea'nın Kolezyumunun karşısında bulunduğu. Pisa şehrindeki ünlü eğik kule bataklık anlamına gelen bir Yunanca kelimeden türemiş. Kule sığ ve ağır temeli yumuşak toprakla iyi uyuşmadığı için eğik durmakta. Kule bu nedenle hala eğilmeye devam etmekte. Ancak stabilize edilmiş. Bu yüzden yakın gelecekte düşmesi olası değil. Bunlar arasında İtalya'nın ana karasında bulunan tek aktif yanardağ olan Vezüv yanardağı
Sicilya'da bulunan Etna Yanardağı ve Tiran denizindeki Stromboli adasında bulunan Stromboli Yanardağı var ve son 2000 ve 5000 yıldır neredeyse sürekli olarak patlama halindeler. Yanardağlar mahsuller için verimli toprakta sağlıyor. İtalyan manzarasının yaklaşık %80'i tepeler ve dağlarla kaplı. Bu da ülkenin bir fay hattı üzerinde yer almasının bir diğer sonucu. Bu ülkenin özel çekiciliğini sağlayan ve birçok sanat eserine ilham veren bir özellik. İtalya diğer ülkelerden Alp dağları ile ayrılmış. Bu dağ sırası İtalya'nın kuzeyinde yer alıyor ve sınırın tamamı boyunca uzanıyor. Avrupa'nın en yüksek dağı Fransız-İtalyan sınırında bulunan Alp dağlarında yer alıyor. Fransızca'da Mont Blanc ve İtalyanca'da Monte Bianco olarak adlandırılan bu dağın en yüksek zirvesi 4807 metre. İtalya'da 1500'den fazla göl bulunuyor. Bu nispeten küçük bir ülke için oldukça fazla. Bazıları dağlarla çevrili, diğerleri kumla plajlarla çevrili. Büyük ve küçük tüm tatilinizi İtalyan göllerinde geçirebilirsiniz. İtalya'daki iki ana dağ sırası Kuzey İtalya'nın tamamında uzanan Alp dağları ve İtalya'nın ortasında dikey olarak uzanan Apennin dağlarıdır. İtalya'nın iki büyük adası var. Sicilya ve Sardunya. Ayrıca 4000'den fazla daha küçükte ada bulunuyor. Tahminlere göre her 10 İtalyandan biri bir adada yaşıyor. Capri adasında Grotta Azzurra adlı bir deniz mağarası var. Azzurra İtalyanca'da mavi anlamına geliyor. Güneş ışığının olağan dışı kırılması nedeniyle bu mağaradaki su inanılmaz derecede mavi. Bir tekne gezisiyle ziyaret edebilirsiniz ancak mağaranın çok düşük girişine kafanızı çarpmamaya dikkat edin. İtalya'da depremler sık ve son büyük deprem 24 Ağustos 2016'da Orta İtalya'yı vurmuş ve 299 kişinin ölümüne neden olmuş. Depremin büyüklüğü 6.2 civarında. İtalya 4 denizle çevrili. Adriyatik Denizi, Tiren Denizi, İyon Denizi ve Akdeniz ve kuzeyde 4 ülkeyle sınır komşusu. Fransa, İsviçre, Avusturya ve Slovenya. Dünyanın hemen her yeri pizza ve makarna yer. Ancak İtalyan mutfağını ne kadar iyi tanıyorsunuz? Hadi öğrenelim. İtalya Avrupa'ya birçok popüler yiyeceği tanıttı. Bu sadece pizza ve makarnayı değil, aynı zamanda kahve ve dondurma gibi yiyecekleri de içeriyor. Bu yiyecekler İtalya'da ortaya çıkmamış ancak onlar tarafından popüler hale getirilmiş. İlk McDonald's 1986 yılında Roma'da açıldı ve protestolara neden oldu. İtalyanlar kültürel mirasları ve özellikle mutfaklarıyla gurur duyuyorlar ve bu fast food zincirine karşı çıkmaları şaşırtıcı değil. Makarna tatlı bir yemek olarak kullanılıyordu. Makarna 13. yüzyılda İtalya'ya getirildi. O zamanlar bal ve şekerle servis edilir ve elle yenirdi. Yaklaşık 350 farklı türde makarna var. İtalya'da isimler bölgeye ve alana göre değişebiliyor. İtalya'da ücretsiz bir şarap çeşmesi de bulunmakta. Caldari di Ortona'da 24 saat boyunca akan yerel bir kırmızı şarap çeşmesi var. İtalyanlar yılda yaklaşık 14 milyar espresso içiyor. Bu sadece 60 milyon insan için oldukça etkileyici bir rakam. Ortalama bir İtalyan hanesi yılda 37 kilogram kahve tüketiyor. Ortalama olarak İtalyanlar yılda 25 kilogram makarna tüketiyor. İtalya peynirleriyle de ünlü. Gorgonzolo, parmesan, mozzarella, mascarpone ve ricotta gibi 2500'den fazla geleneksel peynir bulunmakta. İtalya dünyanın en büyük şarap üreticisi ve ihracatçısı. Tiramisu sadece popüler bir İtalyan tatlısının adı değil, aynı zamanda size tatlıyı alıp yemenizi söyleyen bir ifade. Tiramisu Türkçe'ye beni al olarak çevrilebilir. Pizza Napoli'de icat edilmiş. Hikayeye göre 11 Haziran 1889'da şimdi dünya çapında ünlü olan orijinal Margherita pizzası Napolili pizzacı Raffaele Esposito tarafından İtalya kraliçesi Margherita onuruna yapılmış. Raffaele İtalyan bayrağının milli renklerini temsil etmek için Margherita pizzasını bulmuş. Fesleğen, mozzarella ve domates. Dışarıda yemek yeme konsepti antik Roma'ya kadar uzanıyor. İtalyanlar çok fazla ekmek yiyorlar ve yaklaşık günde yarım kilo. Ünlü Venedik yemeği Basala alla Vicentina bir İtalyan deniz kaptanının Norveç'in Lofoten adasında gemi kazası geçirmesinden sonra ilham alınmış. Norveç her yıl 40 milyon kilo kurutulmuş morino balığı ihraç ediyor. Bunların çoğu İtalya'ya gönderiliyor. Bu 1438'de Venedik'ten İtalyan deniz kaptanı Pietro Querini'nin Lofoten takım adalarındaki küçük bir ada olan Ros'taki gemi kazası geçirmesiyle başladı. Querini adada iyileşirken Stochfisi olarak adlandırdığı morine balığını keşfetti. Bu balık yerel ekonomiyi domine ediyordu ve hava ve rüzgarda kurutulduğunda odun kadar sert hale geliyordu. Querini 4 ay sonra Venedik'e dönerken yanında 60 çubuk kurutulmuş morine balığını götürdü. Venedikliler yerel lagün balığı varken odun kadar sert olan bu balıktan pek etkilenmediler.
Gucci, Versace, Prada ve Dolce Gabbana gibi isimler moda ile ilgisi olmayan insanlar için bile dünyanın dört bir yanında biliniyor. İşte İtalyan modası ve İtalyan moda markaları hakkında birkaç gerçek. İtalyan modası konfordan çok zarafetle ilgileniyor. İtalyanlar genellikle daha az ancak yüksek kaliteli, iyi yapılmış giysiler seçiyorlar. Bunun yerine çok sayıda ucuz giysi almaktan da kaçınıyorlar. Dolce Gabbana popüler bir İtalyan markası. Ancak ilk mağazalarını 1989'da Japonya'da açmışlar. İtalya'nın her bölgesinin kendine özgü geleneksel kostümü var. Ancak birçok diğer ülkede olduğu gibi bu kostümler yalnızca özel festivaller ve kutlamalar sırasında giyiliyor. Roma ve Milano dünyadaki en iyi moda başkentler arasında yer alıyor. İtalya deri işçiliği ve üretimi açısından en üst sıralarda yer alan ülkelerden biri. Birçok İtalyan bölgesi deri işleme konusunda uzun bir geleneğe sahip ve İtalyan derisinin kalitesi gerçekten üstün. Ve işte İtalya turumuzun sonuna geldik. Bu muhteşem ülkenin tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve lezzetli mutfağı ile dolu dolu bir yolculuk yaptık. Roma'nın antik kalıntılarından Venedik'in büyülü kanallarına, Napoli'nin eşsiz pizzalarından Toskana'nın huzurlu bağlarına kadar her köşede ayrı bir güzellik keşfettik. İtalya her ziyaretçisine unutulmaz anlar ve eşsiz deneyimler sunan bir ülke. Misafirperver halkı, zengin kültürü ve nefis yemekleriyle İtalya kalbinize özel bir yer edinecek. Bu eşsiz ülkenin gizemlerini ve güzelliklerini keşfederken İtalya'nın neden dünya çapında bir cazibe merkezi olduğunu bir kez daha anladık. İtalya sadece gezilecek yerleriyle değil, aynı zamanda kültürü, sanatı ve mutfağıyla da kalbimizi fethetti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.